Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Sıfırdan Master'a serisinin yeni bölümüne. Evet abi en son Silver 1 1390 Elo'yduk. Bunu Master'a doğru yola çıktık. Bu arada oyun oynayan arkadaşlarım var. Onlara da koçluk yaptığım bir video gelecek. Şu an için bu seriyi bitirmek istiyorum. Yani taze taze Sıfırdan Master'a serisinde hızlı bir şekilde Master yapmak istiyorum ki diğer video formatlarına geçebileyim. Nedir diğer formatlar? İşte arkadaşıma koçluk yapmak. Ne bileyim Medium nasıl harcanır? İşte yorumlarınızı okuyorum abi. Şu an aklıma gelmiyor ama yorumlarınızı okuyorum. Onlara göre böyle videolar yapmak daha hoş geliyor bana. Çünkü sizle daha çok etkileşim kurduğumu hissediyorum. Öyle yaptığım zaman. Dolayısıyla bir an önce bu seriyi bitirmek istiyorum. Evet maçımızı buldu abi. Silver Elo. Silver 4, Silver 3, Silver 4. Kendim hemen kapataç yaptım. Gördünüz. Yeterli. Oyunumuz bulurken de birazcık sohbet edelim abi. Umarım yani videolar beğeniyorsunuzdur. En azından bu seri hoşunuza gitmiştir diye tahmin ediyorum. Umuyorum en azından. Ne yapalım? Ne oynayalım abi? Yavaştan şimdi hadi Silver Elo'ya çıktık. Silver Elo'dan sonra böyle farklı farklı şeyler oynayalım istiyorum. Mesela Evrim oynanabilir. Evrim nasıl oynanır gibi düşünebilirsiniz. Dostlar oyun zaten oyunun %50'si şu ekranda. Yani şu ekranda oyunun %50'sini tamamlıyorsunuz. Nerede ne yapacağınız çok önemli. Mesela bak rezalet bir build yapayım mı? Maske. Maskeden nefret ettiğimi herkes biliyor zaten. Beni izleyenler bilir daha doğrusu. Maske. Harpiyi kaldırdım. Harpi güçlü bir unit ama kaldırdım. Deniz yılanı sadece harpinin alan hasarını engellemek için keşiş yollayacağı için deniz yılanımı tutacağım. Lanetli tabut bu da alan hasarı vuruyor. Bunun için de keşiş gönderemeyecek. Domuz bu da alan hasarı vuruyor. Bunun için gönderemeyecek. Burada tek DPS'im aslında ufaklık olacak. Bir tane tank koymamız lazım tabii early game için. Hatta Banker yapalım. Banker nasıl oynanır onu da göstereyim abi. Şimdi Banker başlangıcında dostlar öncelikle Banker'larımızı alalım. Ben Banker başlangıcında şu başlangıcı seviyorum. Ha bak ya, bu arada yine aklıma geldi. Şuradan ekonomimizi basalım. Öncelikle Banker oynuyorsanız ekonomiyi oynayacaksınız abi. Çünkü gold'unuz yüksek olsun ki daha rahat tutabilin. Mesela işçi alamayacağız çünkü Medium'unu harcamamış. Neden harcamamış ona da bir bakalım. Tamam cırt. Şimdi dostlar yeni bir video fikri. Bu mesela hani ben diyorum ya işte ne bileyim 2 tane banker koymanız lazım ilk wave'de. Veya diyorum işte 2 tane korsan iskeletine solucan gönderirseniz geçirir. Abi birinci wave'de neler tutuyor neler tutamıyor. Solucan gönderirse neler geçiriyor neler geçiremiyor gibi bir video fikrim de var. Onu da yapmayı düşünüyorum. Bu arada şımaralım hadi. 3. banker'ımızı koyalım. Para basma makinesi yapalım burayı. 3'ten fazla yapmayın bu arada. 2 bence 2 yeterli ama 3'ten fazla yapmayın dostlar. Öyle bir video fikrim de var mesela. Daha doğrusu arkadaşım fikri. İşte oyuna yeni başlayan arkadaşlarım falan var. Onlar soruyorlar hani hangisi tutuyor hangisi tutmuyor nasıl şey yaparız falan diye. Dedim ben bunun videosunu çekeyim yani. Çok da mantıklı olur. Burada artık Medium harcadığı için 3. dalgayı tutarım diye düşünüyorum. Hemen 2 tane işçi aldım. Bakın ben dizilimimden dolayı dostlar 3'e böldüm. Gördünüz mü? Böyle bir çapraz dizilim yaptığım için wave'i 3'e böldüm. Bunun 200 canı gitti. Bunun 400 canı gitti. Bunun 100 canı gitti. İşte bunlar önemli dostlar. Bunları gözden kaçırmayın. Yoksa ben burada estetik duruyor diye bunu bir adım geriye koymuyorum. Bunun bir sebebi var. Tabii ki bu yüzden. Wave'i bölebilmek için. Üçüncüyü koymasaydım 2'ye bölüyordum bu arada. Onu da söyleyeyim. Takım arkadaşım da alan hasarı gidiyor. Çok reziliz. Normal şartlarda canımızı okumaları lazım. Bakacağız artık. Oyun sesleri çok mu kısık? Birazcık ambiyans sesi falan açsak iyi olur aslında. Yok açmayalım ben müzik koymuşumdur şimdi. Onu dinleyelim dostlar. Şimdi ilki öldü. İlkinden para kazanamadık. İkincisi öldü. Oradan para kazanamadık. Üçüncüsü öldü. Demek ki 3. dalgada alınmaması gerekiyormuş. Normalde ben hiç üçlü oynamam. İkili oynarım. 3. dalgada genelde başka bir unit koyarım ki bankerlarım yaşasın. Neyse denemiş olduk. Ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Demek ki 3 tane de olmuyormuş abi o iş. Hiç önemli değil tabii ki. Bir tur 2 gold 2 gold 2 gold 6 gold veriyordu zaten. Vermeyi versin. Onun yerine işçi aldık. Medium kazacağız. Oradan ekonomiyi toparlayacağız. Dünyanın sonu değil yani dostlar. 6 gold kaybettik diye. Hızlı bir şekilde Master'a çıkıyoruz. Bu arada biliyorsunuz Content Creator'ım. Benim de kodumu kullanabilirsiniz. Ekrana çıktı şu anda. Dedikten sonra artık bir ufaktan şöyle bir alan hasarını koymaya başlayayım. Burada amacımız tabii ki canlarını azaltmak. Banker'lar ölümcül vuruşa vuracaktır. Düz alan hasarı koyarsanız abi patlarsınız onu da söyleyeyim. Tekli hedefe vuran unitinizin olması lazım. Takım arkadaşım gerçekten rezalet bir oyuncu. Ama gerçi şey yani hani düşük eli olduğumuz için bir şey de diyemiyorum şimdi. 5. dalga. 5. dalgada doğal zırhlar var. Darbe hasarı doğala -%10 vuruyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşayacağım bir tur.
O yüzden bir işçi yeterli olacaktır. Peki kalanında ne yapacağız? Muhtemelen deniz yılanı koymaya başlarız. 100 gold'umuz kaldığı için. Bak rakip de koydu. Şunu sayısını bir bakayım, 2 tane var. 6. dalgada geçiririm mesela. Bir tane keşiş göndererek. Gözlerim de yanıyor. Bak şımarıklığa bak kanka. 3 tane maske. Şımarıklığa bak. Tankım hala yok. Bu arada birazcık sohbet edelim dostlar. Çünkü ben internet hızım çok yavaştı benim bu arada. Ben birazcık dağın başında oturuyorum Kayseri'de. Erkilet bilenler bilir. Kayseri'de olan varsa aranızda. Dağın başındayım. O yüzden burada altyapı yok abi. 50 megabit internet kullanıyordum. Uzun uğraşlar sonucunda meğerse bizim bina 61 megabit destekliyormuş. 61'e yükselttik abi bir şekilde. Ondan sonra ben gittim, bu arada bankerlarımız yine ortada. Ben gittim abi, ondan sonra işte internet hızımı da 75 megabit'e çıkarttım. Ama şöyle bir sıkıntımız vardı. Bizim evin altyapısı da kötü olduğu için ben 50 megabit alıyorken 35 megabit alıyordum. Neyse yükselttim abi 75 megabit'e. Ben hala 50 alıyorum. Yani 35 falan alıyorum. Öyle olunca burada bir tane tank koymak zorundayım bu arada. Hemen sohbeti böldüm ama başka da koyacak bir şeyim yok zaten. Neyse abi internet hızını yükselttik işte, alamıyorum işte, hala düşük internet alıyorum falan. Neyse işte çağırdık destek ekibini. Geldiler, kablo salladık, işte yeni bir kablo çektik, bina altyapısı olmadığı için böyle balkondan aşağı bir tane kablo sarkıyor falan. Neyse bir şekilde hallettik velhasıl kelam. Sonra ben dedim ki madem öyle interneti hızlandırdık, gideyim bir tane modem alayım sapasağlam şöyle. Hiç dedim internetimde problem olmasın. Burada 2 tane işçi alacağım. Yine araya girdim. Bu arada geçirmişiz. Otomatik ne gönderdik? Ben bir şey göndermedim mi? Nasıl ya? Göndermemişim. Neyse. Ne anlatıyordum ben ya? Hep araya bir şeyler girdi. Neyse abi velhasıl kelam 7500 liraya bir tane modem aldım. Sonra dedim ki internette problem olmaz artık hiç falan. Lan takıyorum 35 megabit alıyorum modemi. Ayarlarını yapıyorum 45 oluyor falan. Ama bağlantım böyle her 10-15 dakikada, yarım saatte bir bağlantım gidiyor falan. Tilt oldum abi. Eski modeme geri döndüm. Eski modemi bir taktım 67 megabit alıyorum artık. O yüzden birazcık mutluyum bu konuda. Burada 2 işçi daha alacağım. Diğer tur tabutumuzu geliştiriyoruz. Hatta tabutu geliştiremezsem muhtemelen maskelerden birini geliştireceğim. Bu arada bu bankerlar böyle oynanmaz abi. Bu banker videosu olmadı. Onu söyleyeyim buraya kadar izlediyseniz. Neden olmadı? Bankerları çoktan geliştirmemiz lazımdı. Lafa daldık, unuttuk. Bu arada hiçbir şey göndermeden nasıl geçiriyorum ben bu adama? Ha 60 göndermiş. Yine de geçirmemem lazımdı. Fire Elemental yapmış. Bu arkadaş bu arada 9'da jortluyor. Medium'umu biriktirdim dostlar. Neden 9'da jortluyor dedim. Takım arkadaşıma da söyleyeyim. 9'a gidelim diyeyim. Bu arada biz bir de evrim oynuyorduk abi. Evrim de böyle oynanmaz. Tamamen benim içimi döktüğüm bir video oldu. Kusura bakmayın. Burada artık bunu geliştirelim. Bir işçi daha aldım. Şimdi oyuna dönelim abi. Boş verin benim sohbeti. 3 tane su ruhu var. Birini ateş elementi yapmış. Diğer arkadaşında 2 tane su ruhu var. Bildiğiniz üzere bir tane keşiş göndermem rakibi bayağı bir geriye düşürecektir. Çünkü şu 3 unit'i değersiz olacak kısaca. Aynı zamanda 9'a biriktirdiğim için köstebek de gönderebileceğim. Az hasar yiyecekler %15. Şimdi 9. dalgada menzilli birimlerden zaten %15 daha az hasar alıyorlar. Yani bu ne demek? %30 daha az hasar yiyecek 9. dalga ve üzerine vurduğu dalgayı da heal'la birlikte geri regen edeceğiz. Canını toparlatacağız. Burada direkt köstebek başlıyorum çünkü daha pahalı. Bir tane işçi aldım. Takım arkadaşımın geçirmesi şahane bir haber. 88 olacakmış. Dolayısıyla harcamıyorum mityumumu. Peki keşişi de gönderdiniz. Hala mityumunuz var. Ne göndereceksiniz abi? Solucan, kaplumbağa. İkisi de olur. 8 tane solucan gönderebiliyorsan 8 tane solucan gönder. Bir tane gönderdik. Burada artık bankerlardan birini geliştiriyorum. Bir tane de işçi alayım. 100 oldu, gayet iyi. Bir keşiş bir solucan daha yapacağım. Neden solucan gönderiyoruz? Çünkü şu elemanların hasarından birisi oradan solucana sekebilir. Ve solucan ölmez. Ha ne yaptık? Su ruhunun bir tane atağını dojlamış olduk. Atağı yaydık yani board'un içinde. Dolayısıyla güçlü. Solucan bile gönderseniz güçlü yani, o anlamda söyledim. Takım arkadaşım ben bir eşeğim kardeşim dedi. Türk değil mi? Evet. Ben bir eşeğim kardeşim dedi. Oyun bitsin istemiyorum dedi. Sen dedi tek bitir. Tamam kardeşim dedim. Tek başıma bitiriyorum dostlar. Onu da söyleyeyim. İşçi alacağım. Almasaydım keşke. Tekil hedefe vuran hiçbir şeyim yok. Deniz yılanı koymak zorundayım bu tur. Bakın görüyor musunuz? Mesela canları kaç? 60 canı kalmış. Bunun da işte 100 canı falan var muhtemelen. Dediğim gibi tek başıma bitirdim muhtemelen oyunu. Benim takım arkadaşım eşek olduğu için. Ne yaptım abi? Ekstra çok bir şey yapmadım. Yani sadece rakibimin, sizle sohbet ederken rakibinin zayıf bir unit koyduğunu gördüm ve 9'da oyunun biteceğini tahmin ettim. Gönderdim, bitirdim yani. Evet, altın derecesine ulaştık abi, 1400 elo. Bir maç daha girelim.
12 binimiz oldu biliyorsunuz. Son videoda 11 binimiz vardı. Hiç lozumuz yok abi hesapta. En iyi %26 15 bininci sıradaymışız. Gold Elo 15 bin sıraymış. Bu arada skin kazanmışız. Madem öyle onu da takalım. Şunu kazanmışız. Atom'un son versiyonu dostlar. Bu arada bildiğiniz üzere bu hesapta da şeyimi harcamadım. Karşıda Utku var. Türk arkadaş kusura bakmasın. Smurf hesabımıza denk geldi. Umarım videoları izliyordur. Yorum atar umarım izliyorsa. Buradan da kendisine selamlar. Arkadaşınız falansa da selam söyleyin benden dostlar. Türk görmek beni gerçekten mutlu ediyor abi şu oyunda. Çünkü çok niş bir oyun ve Türk oyuncu görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Umarım bir Türk guildini de kuracağız yakında. Belki bu video yayınlanırken çoktan kurmuşumdur. Şimdi evrim nasıl oynanır ona bir geri dönelim abi. Dostlar. Hepsini kaldırdım. Neden? Bazuka var. Tank olarak buradan Gral. Ya oyun da öyle de biteceği için şöyle mi yapsak? Şimdi biliyorsunuz dostlar ben Pyro aldığım zaman Çaykaya ve almaya gidiyorum. Dolayısıyla burada 4 işçiyi sıraya koydum. Kral upgrade'imi bastım. Hazırıma bastım. Ben yokum dostlar. 3. dalgada geliyorum. Dostlar kahveyi koydum. Şimdi bir de cama çıkıyorum. Hava alıp geliyorum. Evet. Geldik dostlar. Pyro'muz hala yaşıyor. Adım gibi eminim zaten bundan. Ne yaptık? Gittik bir tane Amerikanı yaptık. Gittik bir hava aldık abi camda. Ekstra hiçbir şey yapmadık. Ota income'ımız açık değilmiş dostlar. Öyle bir filemiz var. İlk tur ben mityumumu harcadım mı? Sanırım harcadım. Emin değilim ondan. O zaman ne yapacağız? Ya Ömer sen bunu yapıyorsun da biz yapabilir miyiz? Bizde işe yarar mı? Niye yaramasın kanka ben yapıyorsam sende de yarayacak. Mityumuzu harcamadığımız için şu lanet ogre taktiğine bir deneyelim bakalım. Düşük eloda bunu nasıl cezalandırıyorlar ona bir bakmak istiyorum. En azından onu denemiş olalım. Yüksek eloda bildiğiniz üzere ekonomiden geriye düşüyoruz ve late game'de kaybediyoruz. 6. dalgada geçirsek bile. Eğer mitimum yeterse bu arada 6. dalga kötü bir dalgaymış. Onu da söyleyeyim. Ama yine de göndereceğim. Merak ediyorum. Nasıl bir sonuç verecek. Burada tankım olmadığı için mecbur Küheylan koyacağız. En azından o bizi birazcık tanklayacaktır 5. dalgada. Peki Ogre değil de başka şeyler mi göndersek acaba? Hatta 5'e de gönderebilirim. Kime gönderiyoruz? Utku'ya gönderiyoruz. Utku'ya bir Ogre gönderme işi mi yapsak burada? Karar değişikliği ekonomiden de geriye düşmek istemiyorum. Tankım da yok zaten. 2 tane vahşi gönderdim. Bir tane de solucanı yetiyor. Artık buradan otomatik geliri alayım ben. Utku kusura bakma. Daha kötü sonuçlar olabilirdi belki Ogre göndersem. Ama ekonomi istiyorum birazcık. Yani otomatik gelirim olmamasına rağmen dostlar gördüğünüz gibi Pyro ilk 3 wave'i tutuyor ve 6 işçiye çıkıyoruz. Takım arkadaşım hala 4 işçi. Artık siz hesap edin oradan. Kendisi de Redraw oynuyor. Yeniden çekme oynuyor. Acaba ne yapacak? Burada bir Pyro yemişiz. Çok kötü bir dalgada Pyro atmış arkadaş. Bir işçi alabilirim. Ben geçireceğime inanıyorum çünkü burada. Adamın tek DPS'i şeydi. Ne onun adı? Adı neydi ya bunun? Vahşi savaşçıydı. Onu da vahşi göndererek abi. Vahşi savaşçının atak speedini kırdığımızdan güzel bir hasar bıraktık Utku'ya. Kasabın canını gördünüz mü bilmiyorum. 0 yazıyordu. Hop video bir 10 saniye geriye sardırıldı. Bir daha baktınız oraya. Evet gayet güzel hasar yani. Bu arada bence Utku burada tekrar göndereceğimi düşünmez. Dolayısıyla bir tane daha vahşi gönderdim. Kendisinin güçlü olduğu bir dalga. DPS artışı severiz. Wave'i 2'ye bölsem mi? Bölmeyeyim ama şöyle bir şey deneyeceğim. Bu dostlar demir yumruk, zincir yumruk özür dilerim. İlk dalgada güçlü. Yani ikinci formuna çeviriyorsunuz yemin bozana. Tutuyor. Bir de bunun 3. formunu getirdiler. Bu önceden yoktu. 3. formunda da yine %50'nin altına düşünce bu sefer zırh kazanıyor. Utku bu arada yine bir darbe hasarı koymuş. O yüzden tutabilir burayı. Vahşi savaşçısı da var. Sanırım tutacak burayı. Tebrik ediyorum buradan kardeşime. Şimdi biz kendimize bakalım birazcık da. Galiba zincir yumruğu geçtim. Evet. Utku tutmuş. Utku bu arada 11. dalgada paramparça olacak dostlar. Onu da söyleyeyim. Şimdiden onun haberini vereyim. Spoiler alert. Biz ne oynuyorduk? Evrim oynuyorduk değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bir tane vahşi savaşçı bırakayım ben buraya. Bu ne demek? Vahşi savaşçı bıraksak mı ya? Şöyle yapsak. Şunu sattım geri abi. Burada bir tane kral upgrade'e artık medium'umu biriktiriyorum. Neden? 11. dalgada Utku kardeşime bir hediye gönderelim. Burada evrimimizi harcadık. Zayıf olduğumuz bir dalga. Vahşi öldükten sonra ufak da olsa rahatlatacak bize. Bildiğiniz üzere evrim bastığınızda zırhı artıyor ve atak speed'i artıyor. Dolayısıyla o yüzden yeterli oldu. Yoksa burayı tutamıyordum dostlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi 220 dalga 8. 145'e bir tane daha Gral koyabilirim. Küheylan koyabilirim. Küheylan sanki daha iyi olur. Ekonomimiz açısından da. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım abi hatta. Neden böyle yaptım? Gral'ın etrafında aura buff olacağı için bunlar yandan mana sağlayacak. Kime? Zeus'a yeterli olacaktır. Peki dalga 9'u tutar mıyız?
Hem de nasıl tutarız dostlar. Dolayısıyla 4 tane daha işçi sıraya koydum. Amerikanımızdan da yudumumuzu aldık abi. Ben süt tozunu çok sevmiyorum dostlar. O yüzden böyle sırf kahve içiyorum. Zift gibi. Gayet güzel. Şimdi şey diyorsunuz biliyorum. Ya 11. dalgada nasıl geçireceğini düşünüyorsun. Neden abi? Çünkü 11. dalga şuradan bakalım birlikte. Büyü hasar istiyor. Utku'da büyü hasarı var mıydı? Yoktu. Koysa onu geliştirmeye zaman olacak mı? Çok zaman olmayacak. Çünkü genel yatırımını burada Utku başka şeylere yapmış. Işıltılı halka yapmış. Darbe hasarı 2 tane de vahşi savaşçı yapmış. Bu arada Utku Aura'yı güzel kullanmış. Artık demek ki Gold Elo'da Aura işini güzel kullanıyor oyuncular. Bunu görmek güzel. Peki 11. dalga dedik. Şimdi 11. dalgada ne yollayacağız dostlar? Tabii ki tank göndereceğiz. Tank göndereceğiz. Peşine buradan saldırıya geçin alacağız. Saldırıya geçinle birlikte daha fazla mityumumuz olacağı için çok sağlam bir gönderim yapacağız. Utku burada yüksek değerde takılıyor. Neden bir işçi aldım? Çünkü vahşi savaşçı 190 gold. Burada tutuyorum. Zeus'umuz burada ölmezse daha iyi olurdu. Tutamıyor muyum yoksa? Zeus'un ölmesi kötü oldu. Pro League. Hop, Pro League achievement'ı geldi bu arada dostlar. Epic Games'ten. 190'ım yine var. Gayet iyi. Bu arada şunu aurayı şöyle artı şeklinde yapmayın dostlar, onu söyleyeyim. Çünkü bunun aurası şöyle çalışıyor. Şöyle koyarsanız çalışıyor. Maksimum verimde 6 oluyor. Dur lan, yanlışlıkla şey yaptık. Tamam, burada vahşi savaşçımızı koyduk. Vahşi savaşçımız 10. dalgada güçlü. Burada zırh kırıyoruz Defne ile birlikte. Dolayısıyla bir problem olmayacaktır. Şunun evrimini yapabiliyor muydum acaba? Utku'nun değerine baktım. Eksi 320. Peki ne göndereceğiz? Tank göndereceğiz dedik. Burada bir cadı. Geri kalanını solucan gönderiyorum. Bu arada geçirmişiz. Tutamamışız. Şimdi neden solucan gönderiyorsun kanka? Solucanın canı çok az değil mi? Haşlamazlar mı solucanı? Haşlarlar kanka, doğru söylüyorsun. Ağzına sağlık. Ben paranoyak mı oldum acaba ya? Şimdi dur, önce bir şunu alalım. Şunlara evrim basalım abi. Bir küheylan da şöyle koyayım. Ne diyorduk? Solucan diyorduk en son. Neden böyle yaptım? Şimdi rakibimde Utku'da ışıltılı halka var. Işıltılı halka tek hedefe zamanla fazla hasar vuruyor. Aynı zamanda vahşi savaşçı da aynı şekilde. Dolayısıyla tek bir tank göndermem onun bir an önce erimesi demek olacak. Ben burada 8 tane solucan göndererek hasarı sürekli dağıtıyorum. Hep her zaman sıfırdan başlıyorlar. Bir tane de cadı gönderdik. Cadı da kurbağa çıkartıp duracak. Ölen birimlerden dolayı mana yeniliyor. Güzel bir gönderim mi? Değil. Ama fantazi gönderim oldu. Aynı zamanda cadının avantajı şu. 2 tane geçit bekçisi var. Bunlar köpek çıkartıyor. Köpekle birlikte burada mana yeniliyor ve 2 tane kurbağa çıkartmışız. Bakın görün. Kurbanın hasarı ne? 30 büyü hasarı vuruyor. Gayet güzel bir hasar. Biz de geçirmişiz bu arada. Geçirelim, önemli değil. İşçimi alayım ben unutmadan. Kral upgrade'lerini fulllediler rakip takım. Burada artık bizim de fulllememiz lazım. Ekonomide de birazcık geriye düştük. Ama dediğim gibi yine önemli değil. Burada gözüm sürekli parada. Bunu bir iptal edeyim. Otomatik elimi açmamışım. Benim eşekliğim tamamen. Dolayısıyla şunu sattım %90'a. Neden yaptım bunu? Çünkü buna evrim basmak istediğim için. Evrimle birlikte bildiğiniz üzere zırh ve atak speed artıyor. Sonrasında bu Grar'lı tekrardan koyacağım. Şimdi gönderme sırası rakiplerimizde. Dolayısıyla gönderdiklerinden bir verim alamasınlar diye ben de kralı fullliyorum. En azından kralımız geçirsek bile az hasar yesin diye. Ki onlar zaten gelir göndermeye devam ediyorlar. Burada 8-9. 9 tane işçi alıyorum. Kanka nasıl 9 tane alırsın ya? 450 gold'um vardı. 50'ye bölersen 9 yapar abi. Azaltacağız. Burayı tutamadık çünkü. 9'dan aşağı indireceğiz. 288. 5 alalım. Neden böyle yapıyorum? 3. dalgada güçlü olduğumu biliyorum çünkü. Bu arada biz geçirmişiz. Ben hiçbir şey göndermedim bu arada. Ona rağmen geçirdik. Buradan da birazcık gold gelecek. O zaman 6 işçiyi geri çıkarttım. Buradan çıkacak goldla birlikte. Oyun zaten hani erken safhada sadece ekonomiye. Ben yine açmamışım ki kanka. Şunu bir iptal et. Ben otomatik gelirimi yine açmamışım. Bunu ne yazık ki yapamıyorum. Şöyle yapalım. Rezillik. Tamamen rezillik yani. Başka bir şey değil. Ne yapalım? 14'e gönderelim. İşçi sayım fazla olduğu için hızlı hızlı mityum kazdım. Yine bir karar değişikliği. Ben de otomatik gelirimi açayım. Ben de kral upgrade'ini fullledim. Kralımız artık full hasar vuruyor. Burada yine ben geçireceğim muhtemelen. Takım arkadaşım beni tutar muhtemelen. Işıltılı halkası falan da var. Biz Pyro'dan verim alamıyoruz dostlar. Bildiğiniz üzere Pyro early'de güçlü. Ondan sonra tamamen cırt. Balon. Yine kötü bir geçirim değil. Utku'nun güçlü olduğu bir dalga. 14'te zayıf bu arada Utku. 14'te de gönderip oyunu bitirebilirdik. Oyunu birazcık uzatalım. Kamera açım kötüymüş. Hiç uyarmıyorsunuz kanka. Daha doğrusu iyiydi de ben yatarak oynadığımdan oldu galiba. Yapıyoruz amatörlükler. Burada artık şunları bir geliştirip evrimlerini basalım. 2 tane daha bazukamızı koyduk. Gördüğünüz gibi artık gri olmaya başladık. Geçirmeyeceğimiz anlamına geliyor bu. Ne yapalım, hadi kralı fullleyelim.
Koştursun. Değerlere bakın. Değerlerde herkes eşit görünüyor. Neden? Rezalet bir gameplay yaptık. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadığımızdan oldu. Ne ekonomiyi oynayabildik, ne birlikte gönderebildik falan. Tam bir rezaletti yani. Sebebi odur. Burada Pyro tamamen balon olduğu için bir işe yaramadı. Biz yine geçirmeye devam ediyoruz. Şahane bir haber. 16'da oyunu bitirelim. Lütfen otomatiği kapat kanka. Daha fazla video uzamasın. Takım arkadaşınız bazen böyle olabilir. Dinlemeyebilir. Takım arkadaşım 355 değer yukarıda. Şimdi burada ne yapsak? Şunları Zeus yapıp 2 tane şuradan dümenden tank koyalım. Bir sonraki hamlem ne olacak? Bunu Aurora'ya Aurora ne kanka? Aura buff'ına çevirip bunu ve bunu tanka çevireceğiz. Bunlar da mana ile scale oluyor. Alan hasarı vuruyor, yavaşlatıyor. Yere böyle Malphite gibi vuruyor. Sonraki amacımız da onlar olacak. Onları da geliştireceğiz tabii evrimle birlikte. Elimizde ne varsa evrim basıyoruz. Burada gönderdi rakibim. Gayet iyi. Burada Pyro iş yapacaktır. 15. dalga olduğu için alan hasarı var. Keşiş göndermemiş. Buradan otomatik gücü aldım. Gayet iyi durumdayız artık. Hatta işçi de alabilirim. Daha fazla mityum kazmak için. Oo, 8 tane robot göndermiş Utku. Şimdi ben Utku'ya gönderiyorum dostlar. Utku da bizim adama gönderiyor. Öyle düşünün. Bir çapraz bir bağlantı var. Şu gönderimi Utku yaptı yani. 8 robot tercihini Utku yaptı. 2 tane daha vahşi gönderdik. Dediğim gibi bunu geliştirdim, bunu geliştirdim. Bu artık tank oldu. Burada da Aurora'mızı açtık. Artık Aurora dedim yine. Evet biliyorum. Yanlışlıkla diyorum. Zaten geçen videoda, geçen dediğim bir haftanın önceki video. Gambonanza oynadım. Satranç. Satranç 2.0 yani bir nevi. Onu oynadım. Altına yorum. Bizim arkadaşlardan birisi. Roguelike demişim abi. Roguelike'mış. Öyle demem lazımmış. Bir ay bunun dalgasını geçecek benimle. Çünkü burada cadı göndermem lazımdı. Orada bir hata yaptık. Ben unuttum tamamen. Hem gölge dansçısı koymuş hem de burada geçit bekçileri var. Daha iyi bir gönderim olurdu. Bu da kötü bir gönderim değil. Yine geçirdik rakibimize. Takım arkadaşımın geçirme imkanı çok yok gibi duruyor. Burada muz cenneti görüyorum. Biliyorsunuz 4 göz göndermesi gerekirdi. Takım arkadaşım yani otomatik income'ı kapatmıyor. O zaman bu maç muhtemelen şeye döndü dostlar. Otomatik income'ı kapatmadan kazanma işine döndü. Onda nasıl yapacağız? Ekonomimizi yüksek tutarak. Bir anlık ışınlandılar. İnternet kaynaklı olabilir. Şimdi işçi almam lazım. Bol bol. İkisine birden geçiremiyorum çünkü gördüğünüz üzere. Şunların bir evrimini tamamlayayım. Şunu tanka çevirdim, tamamladım. İkinci bir DPS'imizi koyduk, tamamladık. Her şeyimin evrimi var şu anda. Hepsinin %10 zırh bonusu var. O yüzden gayet iyi. Buraya da 2 tane veya bir tane yine bir tank bir ölümsüzleştirici yapılabilir. Bu ne demek? Yakın hasarım gayet iyi, tanklarım gayet iyi, yeterli demek. Zar da atabiliriz. Mana ile scale olan şu olabilir. Şuradan birazcık alan hasarı olabilir. Ama su ruhunu çok sevmiyorum. Ama su ruhunu şeye de çevirebiliriz. Dur bakayım. Su ruhunu yavaşlatmaya da çevirebiliriz ama late'de düşer miyiz? Yapalım. İşçi almam lazım. Gördüğünüz gibi rakiplerimiz de artık otomatik gerille bize geçiriyor. Ne yazık ki takım arkadaşım Rus mu? Hollandalı. Zeki bir adam olması lazımdı ama şaşırttı beni. 15 tane işçimi sıraya koydum. Bu ne demek? Sen kaybediyorsan ben de kaybediyorum kardeşim demek. Birazcık saldık. Eksi 1200. Hadi tut bakalım. Tüm tadım tuzum kaçtı dostlar. Yani bir hevesle videoya girmiştim. Keşke öyle de bitirseydim. Şu adama ağız kokusunu çekmek zorunda kalmazdım yani. Olsun, sağlık olsun. Hesapta lose yoktu. İlk lose'umuzu aldık. Umarım arkadaş da mutlu olmuştur maç sonu. Hatta biz bunu raporlayalım ya. Arkadaşı bir raporlayalım. Burada göndereceğim. Yine otomatik yerim açık kalsın da. Cadıya yettikçe cadı göndereyim. Hatta 8 tane de solucana tıklayayım şöyle. 2 tane keşiş gönderdi. Ah, ay. Nasıl yapsak? Benim gözler görmüyor dostlar. Şöyle galiba hepsi faydalanıyor. Hatta bunu koymadan şunu bir geliştirsem daha iyi gibi. Bunu da geliştireyim. 2 tane de su ruhu koyalım. Oyun bitti zaten ama oyun bitti derken biz kaybettik. Takım arkadaşınıza bu kadar güvenmeyin dostlar. Solo oynayın oyunu her zaman. Eğer rakiplerim 20'de gönderirse muhtemelen tutuyoruz. Oyunu kazanma şansımız olabilir. 20'de göndermeyip 21'de gönderirlerse direkt GG oluyoruz. Burada Allah'tan birazcık vurduk da birazcık gold kazandık. Öyle bir avantajımız oldu. Onun dışında tamamen cırt. Niye bunu yaptım? Çünkü adamda ışıltılı halka var. Olur da geçirirsek diye. Biliyorsunuz zaten. Burada artık şu hamle kritik. Şimdi bu hamle neden kritik? Bunları slow yapmanız şart dostlar. Slow size zaman kazandıracaktır. Dolayısıyla şart. Burada artık saklay alıyoruz. 20. dalgadan sonra biliyorsunuz artık income gelmiyor. Yani 21'de son income'ınızı alıyorsunuz, ondan sonra bir daha gelmiyor. Burada gönderdiler bu arada. Garip bir tercih. Neden garip bir tercih? Çünkü zırh kırıyoruz ve ölümsüzleştiricimiz var bir sürü. Çok fazla daha vuramadan zaten ölmüş bizim ölümsüzleştiriciler. Ne yazık ki.
Takım arkadaşımda ışıltılı halka var. Tek avantajı o. Yeteri kadar hasar çıkartır mı emin değilim. Biz de geçirmişiz ama bu da ölecek muhtemelen. Aa, ölmedi. Bitti mi acaba oyun? Bitmemiş. Takım arkadaşım hala otomatik. Al ben de otomatik kanka. Kepaze herif. Şurada zırhlarını kırmak adına bu hareketi yapmak zorundayım. Ne yapalım, yine gönderelim ya. Gerçekten tüm tadımız tuzumuz kaçtı yani. Aa, değerleri bayağı düşük. Bir şansımız var. Belki bir şeyler olabilir. Maç bitebilir. Bitmezse zaten biz kaybediyoruz. Ben geçirdim. Bizim herif ne yaptı? Geçiriyor gibi. Tamam, kazandık. Yani lanet bir maçtı. Aptal insan çok dostlar. Siz her zaman tek olduğunuzu düşünün. Her oyunda bu arada. Tek oynuyormuş gibi yapın. Benim gibi yapmayın. Abi kick bir şey yapıyor kanka. Thumbs up falan atıyor ya. Gerçekten thumbs up falan atıyor ya. Bir daha raporladım. Yani cici dostlar, lose almadık yine ama inanılmaz keyifsiz bir oyundu benim için. Allah'ın belası. Bir maç daha giriyorum. Bu maçtan zevk almadım. Utku'ya da iyi oyunda atalım. En uzun süren maçımız oldu. Bir tane salak yüzünden. Evet, diğer maçımız da buldu. Diamond bitirmişler, plat bitirmişler. Bu tur evrim başladık. Evrim devam edelim. Hatta Banker oynayalım artık kanka. O rezalet Banker oyunumuzdan sonra bildiğiniz üzere başlangıç stabil. 2 tane Banker, bir tane işçi alıyorsunuz. Ben artık rakiplerime falan bakmak istiyorum abi. Yeni başlamış gibi değil de artık ileri seviyeymiş gibi düşünelim. Gördüğünüz gibi Megabind oynuyor ve geçen tur Fiesta denk gelmiş. Back to back neden olmasın, yine Fiesta gelmiş olabilir. O yüzden solucan başlayalım. Buradan otomatik gelirimizi açalım. Bunu 185'e geliştiriyoruz. Dolayısıyla 185 gold'umuz olur olmaz bunu geliştirmemiz şart. Dediğim gibi 2'den fazla koymanızı da önermem dostlar. Birinci oyuncuyu bekliyoruz. Ne geldi de bu kadar düşünüyor acaba? Birisi Kingsguard oynuyor. Şu eleman olabilir. Pyro var karşıda. Bu ne kanka? Bir tane okçu bırakmış sadece. Bu arada direkt işçi aldım. Elemanın şeyi görünce, rezaleti görünce bir tane korucu yapmış. Ya süresi bitti yetiştiremedi. Fiesta mı yoksa emin değilim. Ama çok kötü. Banker'larımı öldürmek istemediğim için 2 tane burada vız vız koydum. Koymasam geliştiremiyorum. Tam 2 tane vız vız iyidir. Al bir tane daha solucan. Yetiştirememiş muhtemelen, o yüzden tamamdır. 3. tura geçiyoruz. 3. turda ne koyacağız? Onu düşünelim hemen. Biri Banker daha. Yok kanka, o turuyla girmem daha. Şöyle yapalım. Bu yeterli olacaktır. Buradan büyü hasarımız var. 2 tane vız vızımız var. Bunlar ölecek. Sonrasında sızmacı biraz olsa hasar vursa yetiyor zaten. Burada hatta şeytan dürtüyor ama. Yok kanka, öyle 5'e gidelim falan ayaklarını geçeceksin. Geçen maç tilt olduk. Şu an bile yüzün 5 karış yani. O ayakları geçeceksin, onu söyleyeyim. Sen göndermek istiyorsan gönder dostum. Tamam, otomatik göndereceğiz. Yine 185 yapamadık. Dur önce bir hesaplayayım. 14, 18, pardon 28. Let's go. Let's go. Para basma makinesimizi mi? O nasıl bir cümleydi kanka? Bu aralar diksiyonum benim bayağı kötü. Benim kitap okumaya tekrardan başlamam lazım. Para basma makinesi hazır. Bu da zaten çok rahatım. Hasar da bayağı yüksek bu arada dostlar, bakmayın. Hani tek olayı Eko değil. Bunun atağını geliştir. DPS olarak kullan yani. Takım arkadaşım muhtemelen bu maçı zırlayacak. Hey, rezil herif 5. dalgada göndermek istiyor. Rezalet kepaze herif seni. Pyro'ya 5. dalgada göndermek istiyor kanka. Bizim herif. Lan bu aynı herif mi? Biz kime karşı? Kuantum gibi bir şeyle oynamıştık sanki. Ha, evet. Aynı herif değil, bu da Hollandalı. Kanka göndermedin ama. Hani 5'te. Hollanda'ya karşı bir ön yargım oluştu dostlar. Ne yazık ki. Rakibim biriktiriyor. Biriktirsin bakalım. 190'ımız olmadığı için vahşi koyamıyorum 6. dalgada. Vahşi savaşçımız kaldı, ertelendi. Birazcık tanklık bir şeyler lazım. O zaman mecbur sızmacı koyacağız. Şu zorunlu bir hareket gibi hissettim. Şu da zorunlu bir hareket. Muhtemelen 7'ye gelecektir ama 7'ye kadar biriktireceğini de çok düşünmüyorum. En azından düşük eloda. O yüzden en azından şu bizim bankerları korusa yeter. Ha, burada mesela geleceğinden emin miyim? O zaman R'ye basıp %12 saldırı hızı kazanıp gold kazanmaz şeklinde oynayabilirdim. Ama o kadar biriktireceğini düşünmüyordum. 4 işçiyi sıraya koydum. Burada bu banker'ın inanılmaz bir hasarı olduğu için 6. dalgada ekstra bonus vuruyor biliyorsunuz. Burada da sızmacıların zırhından dolayı az hasar yiyor. O yüzden rakibin 160 göndermesini tuttuk dostlar. Ama takım arkadaşımız ne yazık ki tutamadı. Zaten kendisine dediğim gibi artık güvenmiyorum. 5. dalgada Pyro'ya ben vahşi göndereceğim kardeşim diye bana bir kol attı. Orada zaten umudumuz kayboldu abi. Banker'ım öldü. Banker'ı gold kazamayacak bu tur. Bu anlama geliyor bu. Neden? Tutar mı yoksa ya? Yetmez değil mi? Yok, yetmez. 100 vuruyor köstebek. Takım arkadaşına teşekkür etmelik bir maç. Şunu vız vız koymam lazım. Koymuyormuşum. Hasarımın yeteceğini çok düşünmüyorum ama. Yani artı değerdeymiş, çalabilirsin dedi oyun bana. Ama ben hasarımın yeteceğini düşünmüyorum.
Buradan şimdiye kadar Cüce Bankacı'dan ne kadar gold kastığımızı görebilirsiniz. Artı 32 gold diyor şimdilik. Daha bunu da geliştireceğiz. Ne zaman geliştireceğiz? Bir tane tank koyabilirsem, yani herhangi bir tank olur, bir koyabilirsem artık şunu geliştirmeye amaçlıyorum. Ya da direkt geliştireyim. Yaşadığı turlardan gold kazanırız. Biz yaşamazsa da tanklamış olur. Birazcık DPS vurmuş olur. Yatırımımızı yine bankacıya yapalım. 185 gold, 206 goldumuz olacakmış. Yeterli olacaktır. Burada Dino gönderebilirsek Dino, yoksa 8 tane solucan sıraya koyayım. Bal çiçeği var. Değil mi? Bal çiçeği varmış, evet. Peki sakla yaparsam kaç goldum var? 226. Dur. Tamam. Tamam, böyle iyi. Gördüğünüz gibi bu 9 kazandı, bu 3 kazandı düşük hale. Dolayısıyla artık bunu da geliştirdik. Bir tane de vızvızımızı şöyle koyalım. Hem dalgayı böyle birazcık bölme adına. Bir goldumuz varmış, onu da atalım. Garanti olsun. Neden 8'e göndermek istemedim? 9'a göndereceğim çünkü bal çiçeği olduğu için. Tamam, şu an bal çiçeği 0 hasar. Bal çiçeğe vuramıyor. 9. dalgaya, bu dalgaya değil. 9. dalgaya bal çiçeği vuramıyor. Menzillilerden %15 az hasar alıyorlar. Dolayısıyla ben DPS ekleyebilirim buraya. Neden? Gizemli zırh yok. Bak, doğal, güçlendirilmiş, atik, doğal. O yüzden robo gönderiyorum. Medyumum yettikçe tabi. İşçi alabilirsin diyor yeni oyun bana. O zaman şöyle yapalım. Bir tane arıyı geliştirelim. Güçlendirilmiş zırhı var. DPS'imiz zaten burada gayet iyi. Bir tane daha robot göndereceğim. Şunu saklayı alayım tekrardan. Peki 10. dalgadan sonra ne alacağız? Muhtemelen yatırım alacağız gibi duruyor. Şu an her şey iyi. Sadece birazcık canım sıkkın hala bir geçenki maça. Bu kadar aptal olunmaz diye düşünüyorum. O eleman da tilt oldu galiba. Bir de öyle düşünmek lazım. Burada ben rakibimi deliyorum. Tahmin edeceğiniz üzere. Neden deliyorum abi? Çünkü oyunu güzel analiz ettik. Bunların %15 az vurduğunu, bal çiçeğinin olduğunu, 80 büyüklüğüme bal çiçeğini işlevsiz yapıyorduk. Dolayısıyla gold kaybetti rakibimiz. Burada yani tahmini 30-35 gold kaybetmiştir rakibim. Vahşi savaşçı koymam lazım 10. dalgaya. Ama şımaralım mı dostlar? Şöyle bir şımarıklık yapalım mı? Şu şımarıklık okey midir? Bence okey. Neden? 11-12 de geliyor. Orada güçlendirilmiş sırha ihtiyacımız var. Bu kalsın. Kanka sen onu işaretledin diye bak ne yapıyorum şu an. Eleman beni çok tilt etti ya. Yani Hollandalı olması beni diğer kuantıma ne yaptı? Kuantumu hatırlattı. Geçirmiş. Ben niye geçiremiyordum? Çünkü defnesi vardı. 2 tane zırh kırıyordu bunlar. 10 kata kadar. Bakın gördünüz mü, zırh kırıyor sürekli. Dolayısıyla aldığı hasar artıyor. Yatırım alacağız tabii ki. Şimdi bir tane de büyü hasarı koyduk. Koymadık. Ne yapalım? Şu hareket yeterli olur. İşçi sayısında geriye düşmeyelim. Ben evrim oynuyorum. Bunun şeyi kaç? 28. Mikrofonu kapatamadım. Çok özür. Şimdi kapattım. Gayet iyiyiz. Evrim oynadığımızı unutmuştuk. Onu da artık değerlendireceğiz. İkinci bir reposu da koyduk. Artık buradan bizden kralı yok. Bu ne demek? 3 işçi alabilirim demek. Neden 3 işçi alıyorum? 13. dalgada dostlar biliyorsunuz darbe hasarı fazla vuruyor. 2 tane benim burada zengin patronum var. 167 vuruyor. Fazla vuracağız. Aynı zamanda burada atik zırhlı olan sızmacılarımız var. Dolayısıyla bir sonraki dalganın ödülünü harcayabilirim. Üzerimizde shutdown oluştu. Sürekli işçi alarak yapıyoruz bunu da. Ekonomi. Bakalım, Cüce Bankacı'dan 140 gold kazanmışız dostlar şimdiye kadar. Burada işçi almamam lazımdı. Neden? Rakibim göndermiyormuş. Bunu gözden kaçırmışız tabi. Benim enayilik. Bunu bir geliştirelim. Burada evrim basmayacağım buna. Şunlara da şuriken verelim. Neden? Çünkü rakibim 11. dalgada 20 göndermiş. 12'de göndermemiş. 13'te gönderme ihtimali çok yüksek. Ama değer olarak çok geride olmadığımdan dolayı bunların terazi özelliğini açmıyorum. %12 saldırı kazanır özelliğini açmıyorum. Çünkü tutabileceğimi düşünüyorum burada. Sebebini zaten açıkladım. Burada zırh ve hasar açısından iyiyim. Bu ne demek? 10 tane işçiyi sıraya koydum. Niye? Ben şımarık biriyim. O yüzden. Tutamadık mı? Tutamadık kanka. Ne oldu? Şunları geriye aldık bir anda. Tak tak R yaptık. Misklik abi. Ama umurumda değil. Gönderirsen de gönder. Söylemeyeceğim bile. Biz de geçirmişiz. Hesaplı kanka. Bilerek yaptık. Yani. Rakibim neyi vardı ya? Gönderebilirim bu arada. Tak diye bir yana bir tane köstebek dümenden. Ya tutarsa. Şöyle gelişimimi yaptım. İleride bunları evrimle birlikte faydalanabiliriz diye. Geleceğe yatırım olsun diye. İhtiyacım yok yani bu tur. 15'te işimize yarar. Gözüm kaşınıyor. Yaptığım şey tamamen bullshit. Yani köstebek gönderip kral upgrade'e Hollandalı mısın derler adama. Anladınız mı? Ya, kuantum Hollandalıydı ya. Salak çocuk nasıl tilt etti beni akşam akşam ya. Mesaim bitmiş, video çekeyim dedim. Salak herif geldi beni buldu. Neyse, geçmişe
takılırsak geleceği göremeyiz abi. Devam ettik, yolumuza baktık. Ignore'luyorum, bak şurası yok bende. Ben sadece şöyle oynuyorum. Bir de şöyle oynuyorum. 1v3 oynuyorum gibi düşünüyorum ben. Ama ölmeyin kanka ya. Böyle ölmeyin. Ne vurun? Şu enayi geçirdi mi? Geçirmedi. Kral upgrade'i basmasaydım daha güzel bir geçirim olurdu tabi. Olsun. Şöyle yine income gönderiyorum ama income'ı gönderirken de tank olmasına gayret ediyorum. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere 15. dalga menzilli bir dalga. Şunların evrimini basayım. 295. Şunlara bir şuriken vermem şart. Şu ablamızı da verelim. Bir tane o zaman ben arkaya vahşi savaşçı koyayım. Hadi şuna da evrim basayım. Bunlara evrim basmak çok saçma bence ama basalım, şekil olsun. Kral upgrade'imiz fullenmiş. Hadi bir tane de Dino gönderelim. Bakın şimdi bunun canına bakın. Tak 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 tak. Öldü. Neden? Şurikenlerden dolayı. Anladınız mı? O yüzden Şuriken'in abla çok iyi. Bir de evrim bastık. Burada ekstradan hasar vuracak. Zaten hasarlarına bakarsanız 4'er K vurdular ama öldüler. Biz de öldük. Güzelim bankacılarımız yordladı. Canımız sağ olsun. Bakın tank gönderdim. Income gönderdim. Geçirdim. Takım arkadaşım mesela şey göndermiş. Köstebek, robot falan göndermiş. Ben daha fazla geçirmişim kanka. Gelsin paracıklar. Bir Kayseri olarak parayı severim. Şaka. Şakaydı kanka. Şaka kanka. Bu arada 17'ye gönderseydik muhtemelen delik deşik ederdik. Ama ekonomiyi kapatmadan kazanacağız. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece şu işçiye düzgün zamanda tıklamam lazım. 2 tane sıraya koydum bile. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki planımız ne? Hemen bahsedeyim kardeşim. Bunun evrimi 70. Tamam mı? Akla yazdım. 415, 70 ekledim. 485. Bunun da evrimi var. Ama onun evrimini basmayacağım. Dolayısıyla bassam mı ya? 17'ye gelir mi ki bu arkadaşlar acaba? Burada DPS'ime döndü. Büyük anlakilik. Buradan Banker'a giderse çıldırırdım. Tamam, gayet iyi. Almıyorum işte. Madem öyle. Rakiplerim biriktiriyor miktimunu. Niye böyle oldu? Çünkü baktığınız zaman hiç şeyim yok. Delma hasarım yok. Bir tane vahşi savaşçı koyduk, onu da geliştirmedik bile abi. Galiba onu da koymadım ya. Bir dakika bakayım. Neyse dur, oyun başlayınca bakarız. Gözümüzü ağrıtmayalım. Evet, koymuşuz ama geliştirmemişiz. Sebebi o dostlar. Dalga kaç? 17. Şuna evrim bastık. Şunu geliştirdik. Evrim bastık. Bunu geliştiremiyoruz. Burada bildiğiniz üzere yine tekrardan şuriken veriyoruz. Neden veriyoruz abi? Bu tur göndereceğini bildiğim için veriyorum. Burada zaten hasarı açısından baya bir tanklayacaktır bu iki arkadaş. Sağ olsun. Şu an bunlardan daha güçlü bir unit olmadığı için bunlar biliyorsunuz nerede? Ya %50 saldırı hızı veriyor, ya işte 500 heal atıyor, ya da mana veriyor. Kendinden güçlü bir unit olmadığı için kimseye değil kendine buff atacak. Dediğim gibi bu turu gönderdiler. Diğer tura güçlüyüm. Şunları mesela atak speed'e çevirmem lazımdı. Çünkü biliyordum zaten buraya göndereceğini. Ve gayet de güzel hasar yedim. Her tur da shutdown veriyoruz. Takım arkadaşım da geçirdi. Biz de geçirdik. Onlar güçlü bir gönderim yaptı. Biz income gönderimi yaptık. Oyun bitmezse güzel. Galiba oyun bitti. Evet, öfkeyle kalkan zararlı oturur dedik abi. Atasözümüzü söyledik. İlk binimizi aldık bu seride. Demek ki hiçbir oyuncuya kızmamak lazım. Keşke seni raporlasaydım kanka. Allah belanı versin. Neyse dostlar. Yapacak bir şey yok. Kendi hatamız. Yani göndermem gereken turlarda gönderseydim keşke. Sıkıntı yok. İlk lose'umuzu aldık. 13.001 lose'la devam ediyoruz. En kısa zamanda Master'a ulaşacağız. Bir sonrada ne kanka? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.